Acayip Tarifler Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün sizinle sokak köftecilerinin yaptığı nefis, yumuşacık, cızbız köftenin sırrını açıklıyorum. Öncelikle köfte harcımızı hazırlayarak başlıyoruz. Bir tane orta boy soğanı rendenin küçük yeriyle böyle döndüre döndüre, yani çok uzun soğanlar olmaması için döndürerek rendeliyorum. Gördüğünüz gibi soğanın suyu çıktı. Normalde ben köfte yaparken bu suyu sıkarım, ayırırım ama bu köftede ayırmıyoruz. Bu suya ihtiyacımız var. Soğandan çıkan bu suyun içinde 4 yemek kaşığı kurutulup robotta çekilmiş ekmeği ıslatıyoruz. Bu sayede kuru ekmek artık ıslak ekmek oluyor. 600 gram kıyma kullanıyorum. 200 gramı kuzu boşluk, 400 gramı dana döşten çekilme kıyma. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum üstüne. Olmazsa olmaz 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonat sayesinde de köftelerimiz çok yumuşak olacak. 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve artık köfte harcımı yoğurmaya başlıyorum. Şimdi işin püf noktalarından biri de bu yoğurma aşaması. Acele etmeyeceğiz. 5-6 dakika iyice macun kıvamına gelene kadar köfte harcını yoğurmamız gerekiyor. Köfte harcı böyle biraz emek isteyen bir şeydir. Hamburger köftesi gibi değildir. Bakın artık iyice macunlaştı, özleşti harcı. Benim için artık tamamdır. Tabii ki yoğurma kadar önemli olan aşamada dinlenmesi. Üzerine bir streç film kapatıyorum. Buzdolabında 3 saat dinlenmeye alıyorum. Vaktiniz varsa bir gün önceden de yapabilirsiniz. Bunu ertesi gün hazır bulursunuz. Çok daha lezzetli, iyi olur. Dolapta beklediği süre boyunca bu köfteye eklediğimiz baharatlar ve lezzetler iç içe geçiyor. Şöyle harcımı bir ters düz yapıyorum ve porsiyonlamaya başlıyorum. Yuvarlak köfteler hazırlayacağım. Böyle ceviz kadar parçalar alıyorum elime. Yine dikkat etmeniz gereken bir nokta, her bir köfteye ortalama 30-40 saniye zaman ayırmanız lazım. Bu şekilde bir elinizden diğer elinize geçirerek sıkı sıkı köfteyi birleştirmeniz lazım. Yani hemen yuvarladım, üzerine bastırdım, köfte oldu değil arkadaşlar. İyice sabırla bu aşamayı lütfen uygulayın. Sonrasında bu şekilde avuç içinde yuvarlayıp bastırıyoruz ve ince köfteler hazırlıyoruz. Çünkü pişme aşamasında zaten bu köfteler kendini çekip kabaracak. Kalın köfte yaparsanız içinin pişmesi daha zor olur. Bu yüzden ince ince hazırlamanız önemli. Bütün köfte harcında aynı şekilde her bir köfte için bir 30-40 saniye ayırıp özenerek köftelerimi porsiyonlamayı bitiriyorum. Benim 600 gram kıymadan bu malzemelerle bu boyutta 35 tane köftem çıktı. Ben tabii hepsini aynı gün pişirmedim. Yarısını buzluğa kaldırdım, yarısını da pişirdim. Yine önemli bir aşama döküm tava. Mümkünse böyle izli bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha kontrollü pişirebiliyorsunuz bunda. Tavayı iyice ısıttım. Yaklaşık bir 3-4 dakika ve gördüğünüz gibi tavadan artık dumanlar çıkmaya başladı. Altı harlı bir şekilde açık. Tavanın bir kısmına köftelerimi dizdim. Bir kısmına da böyle közlemek istediğim sebzeleri, biber, soğan, domates, ne seviyorsanız köftenin yanında aynı anda közleyip hazırlayabilirsiniz. Köftelerin bir tarafı iyice kızardı. Artık bu uçlarından renk değişimini gördüğümde diğer yüzlerini çeviriyorum. Zaten hemen çevirmeye kalkmayın. Köfte yapışır ve kendini bırakmaz. Bu tarafı da harlı ateşte pişmesi için bekliyorum. Hiç acele etmiyorum. O arada tabii sebzeleri de ara ara hep çevirmemiz gerekiyor ki onlar da çok yanmadan güzelce böyle yumuşasın, közlensin. Biberlerimi de çeviriyorum. Şimdi yine önemli bir aşama, bu pişirdiğimiz tarafı tekrar çevirdiğimizde tavanın altını kısık ateşe alıyoruz arkadaşlar. Yani kontrollü bir pişirme yapmanız lazım. Çünkü ne istiyoruz? Dışı çok güzel kızarsın, çıtırdasın ama içi yumuşacık ve sulu kalsın. Önce dış kısmını harlı ateşte iyice mühürledik. Sonra içinin pişmesine fırsat vermek için tavayı kısık ateşe alıyoruz ve bu işlemi yaklaşık böyle 40-50 saniyede bir çevire çevire yapıyoruz. Ortalama, yani şu tavaya koyduğum ilk porsiyonu 5 dakika boyunca pişirdim. Siz de kendi hesabınızı bu şekilde yaparsanız çok güzel yumuşacık pişmiş köfteleriniz olur. Gördüğünüz gibi köfteler piştikçe kendini çekiyor, tombikleşiyor. Tekrar çevirmeyi yapıyorum. Dediğim gibi yani 5 dakika boyunca ortalama 5-6 defa çevirdim kısık ateşte ben köfteleri.
Artık piştiğine emin oldum. Bu porsiyonu tabağa alıyorum. Sebzeler hala közlenmeye devam ediyor. Diğer tarafa tekrar tavanın altını harlı ateşe açtım. Pişirmeye başlıyorum. Tavaya hiç yağ eklemedim. Köftenin kıymasındaki yağı kullanarak pişiriyoruz. Ekstra yağ eklemenize hiç gerek yok. Zaten böyle kontrollü bir pişirme sağlarsanız o içinde barındırdığı yağı da tavaya salacaktır. Közlenen biberlerimi aldım. Soğanlar biraz daha sert olduğu için onların biraz daha pişmesini bekliyorum. Yine bu aşamada aynı şekilde diğer yüzü de harlı ateşte çeviriyorum. Tavanın boş kısmına domates de koyuyorum. O da közlensin. Köftenin yanına çok yakışır. Soğanların işi artık tamam. Onlar gayet güzel közlendi, yumuşadı. Hemen alıyorum onları ateşten. Bu aşamada tekrar kısık ateşe alıyorum ve çevire çevire ortalama 5-6 dakika yine köftelerimi pişiriyorum. Domateslerin diğer tarafının da pişmesi için çevirmeyi unutmayın. Közlenmiş domatesin lezzeti gerçekten muhteşem arkadaşlar ya. Ben bayılıyorum. Bu aşamayı da tamamladım. Son porsiyon köftelerimi attım tavaya. Domateslerimin artık közlenmesi tamam. Onları alıyorum. Son köfteler de pişince tabii ki bu tavadaki lezzeti asla yıkamıyorum. Hemen tavaya dilimlenmiş ekmeklerimi diziyorum. Ekmekleri de bu köftenin ve sebzelerin tavada bıraktığı lezzetle biraz kızartıyorum. En az köfte kadar lezzetli oluyor. Mutlaka size de tavsiye ediyorum. Bu tarz döküm tavalar çok pahalı değil arkadaşlar. Bir tane evinize edinirseniz siz de gerçekten sokak köftelerindeki o lezzeti, o yumuşaklığı bu tarifle yakalarsınız. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Ben köftelerim soğumadan alıp hemen sofraya gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.